Merhaba sevgili seyirciler, ailenizin aşçısı Oktay Usta bugün sizlere şöyle güzel sarma bir tatlı yapacak. Tatlımız sütlü bir tatlı olup cevizli, şantili, portakallı, enfes ve yumuşak, böyle çatalı batırdığınızda aşağıya doğru iniyor. İftar sofrasında, normal zamanlarda, çay saatinde her vakit hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tatlı için neler gerekliymiş? Hemen bakalım. Malzemelerimizde 1 litre sütümüz var. 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 50 gram tereyağı, 1 paket vanilya. Burası ana malzemeler bölümü. Sonrasında sevgili seyircilerim, zeminde Hindistan cevizi sarabilmemiz için ceviz ve portakal kabuğu rendesi, 1 poşet şanti, 1 su bardağından 1 parmak eksik sevgili seyircilerim, süt ile şanti hazırlıyoruz. Böyle katmanları bütün detaylarıyla paylaşıyorum. Yapımı kolay, görseli güzel, misafir ağırlayabileceğiniz bir tatlı için hazır mısınız efendim? Önce tencereye sütü döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Soğuk sütü tencereye alıyorum kıymetli seyircilerim. Soğuk sütün üzerine hiç bekletmeden hemen un, şeker, vanilyayı ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, bardak ölçümüz 200 mililitrelik bardak ile sevgili seyircilerim. Vanilyasını da koydum. Çırpma teliyle karıştırarak kaynayıncaya kadar sürekli karıştırıyoruz. Pişince detaylarını paylaşıyorum. Sevgili seyircilerim, bir taşım kaynadıktan sonra kıvamını görüyoruz. Gayet güzel, akıcı, çok koyu olmaması gerekiyor. Böyle kremsi yapısı önemlidir. Şimdi hemen ocaktan alıyorum, tezgaha getiriyorum. Tezgaha getirdikten sonra buraya 50 gram tereyağı ekliyoruz şimdi. İçinde yumurta yok, son derece hafif ve güzel bir tatlı. Sütlü tatlı sevgili seyircilerim, cevizi içinde, portakal kabuğu da olan güzel böyle fresh tadı da olan bir tatlı olacak. Hemen yalnız püf noktası, sıcakken tereyağını ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 1-2 dakikada böyle bir mikserle çevirirseniz çok güzel kremsi yapıya kavuşur. Mikser yoksa da problem yok. Normal çırpma teliyle karıştırıp akıcı kıvamını yakalamamız gerekiyor. Bakın şimdi tereyağını ekledik. Tereyağı olur, yoksa margarin olabilir. Allah ne verdiyse, imkanlarınız neye müsaitse sevgili seyircilerim. Şimdi tereyağı şu anda hemen hemen eridi. Bakın tereyağı eridikten sonraki halinde paylaşayım. Görüyor musunuz? Bak nasıl bir kıvam alıyor. Çok güzel bir kıvam aldı. Hemen jet hızıyla mikserle bir döndüreceğim sevgili seyircilerim. Mikserle döndürmeden önce Hindistan cevizini fırın tepsimize serpmiştim. Bir bardak doldurdum. Doluydu, şöyle tepeleme dolu. Baktım az geldi. Biraz daha ilavede bulundum. Onu da şöyle serpeyim. Çünkü hiç burada açık alan kalmaması gerekiyor. Komple Hindistan cevizi mantosu olacak. Hindistan cevizi mantosu yerine isterseniz zaman içinde bisküvilisini de yapabilirsiniz. Bisküviyi parçalıdan geçirin. Böyle serpin ve az sonra hemen hızlıca çırpıyor ve döküyoruz. Hiç bekletmeyeceğiz. Hızlı olmak gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim, hemen elimi hızlı tuttum sevgili seyircilerim. Şimdi hiç bekletmeden dökülüş anına geçiyoruz. Burası çok önemlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Dökerken sevgiyle döküyor ve incecik döküyoruz. Bakın şu şekilde. Zemindeki Hindistan cevizlerini kaydırmaması gerekiyor. Bakın. Dökülüşü çok önemli. Sevgili seyircilerim. Üst üste gelmeden yanlarından devam etmeli. Çok güzel bakın. Kremsi yapısı çok güzel olmuş.
Evet sevgili seyircilerim. Çocuklarımızın çok seveceği enfes bir tatlı iftar sofrasında, çay saatlerinde sevdiklerinizi ağırlayabileceğiniz her vakit kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tatlıyı sizlerle paylaşıyorum. Üzerine birazdan şanti gelecek, ceviz gelecek, portakal kabuğu gelecek. Şimdi boşluklar kalmışsa onları şimdi doldurma bölümüne geçiyoruz. Genel olarak tepsimizin zemini doldu. Kıymetli seyircilerim, hemen spatula ile şöyle bir sallayayım hafiften. Canım benim, sevgiyle yayılır mısın? Evet, bakın şimdi kıvamı da daha iyi görüyoruz. Görüyor musunuz? Sevgili seyircilerim, çok güzel oldu. Önemli püf noktası, tereyağını verince hemen hızlıca, hiç bekletmeden sevgili seyircilerim güzelce çırpıyoruz 1-2 dakika. Ondan sonra hemen Hindistan cevizi serilmiş tepsiye kremamızı döküyoruz. Sevgili seyircilerim, rulo sarma tatlımızda kreması soğudu. Tamamen soğuduktan sonra oda sıcaklığında köpürtülmüş şantiyi, bir poşet şantiyi bir su bardağından bir parmak eksik süt ile köpürttüm. Şimdi mevsime göre yazsa şantiyi sürdükten sonra bir yarım saat ya da pardon özür dilerim 10 dakika bir buzdolabına bekletiyoruz. Ondan sonra dilimliyoruz. Sevgiyle önce tepsinin uzun tarafından başlıyorum. Şöyle uzun bir şerit halinde kesiyorum. Kestikten sonra burada yine tam ortadan bir daha kesiyorum. Zemini Hindistan cevizli. Şimdi şurayı 3'e keseceğim. Buradaki bölümü. 1, 2, 3. Toplamda kaç tane çıkmış olacak? Burada 3, 6. 6 da burada 12 dilim çıkmış oluyor. Yani 12 porsiyon tatlı elde etmiş oluyoruz kıymetli seyircilerim bu ölçülerden. Şimdi geliyoruz önemli detaylara. Evet, portakal kabuğu burada müthiş bir tat katıyor. Ceviz ve portakalın birleşmesi. Seviyorsanız biraz buraya çikolata da rendeleyebilirsiniz sevgili seyircilerim. Limon kabuğu olur, portakal olur mevsime göre. Yani yazsa limon da olur. Mesela güzel böyle fresh bir tadı olur. Harika olur. Bakın portakal sağlığımız açısından da çok faydalı. Görüyoruz. Evet. Portakal kabuğu rendesi tamam. Şimdi efendim üzerine cevizler geliyor. Cevizler de buradaki kesmiş olduğumuz şeritlerin üzerine geliyor. Şöyle ceviz olur, fındık olur, kıymetli seyircilerim, Antep fıstığı olur. Allah ne verdiyse, imkanlarınız, bütçeniz neye müsaitse, hiçbir şey yoksa sade de sarabilirsiniz. Evet, şöyle bol cevizini de verdikten sonra, şimdi artık buradan sonra sarma işlemi başlıyor efendim. Sevgili seyircilerim öyle güzel oldu ki portakal kabuğu, cevizi, şantisi, Hindistan cevizi ile birlikte harika oldu. Üzerinde fıstıklarla süsledim. Evet efendim artık burası buzdolabına kaldırılıp soğuduktan sonra üzerine bir kez daha bu Hindistan cevizi geçebilirsiniz. Yanlara bolca Hindistan cevizi sarıyoruz ki birbirlerine yapışmasınlar sevgili seyircilerim. Hafif mi? Hafif tatlı, yumuşacık. Hiç ağır gelmeyen bir tatlı hazırladım sizler için. İnşallah faydalı olmuşumdur iftar sofralarınız için. Efendim kanalıma abone olup beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Yorum yapıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.